Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videomuzda bana canlı yayınlarda en çok sorulan sorudan sizlere bahsedeceğim. Last Epoch oynanır mı? Diablo'dan iyi mi? Ya da Diablo daha iyi. Last Epoch neymiş? O tarz bir sürü sorular alıyorum arkadaşlar ve bu videoyu o sorular için çekiyorum. Last Epoch mu yoksa Diablo 4 mü arkadaşlar? Bunun için sizlere video çektim. Ve zaten videoda gördüğünüz gibi büyücü karakterinin, büyücü sınıfının oynayışlarını sizlere gösteriyorum. Diablo 4'te Binatic büyücü yapmıştık hatırlarsanız. Onun oynanışı ve Last Epoch'ta ise Rune Master karakterinin yani Rune Master büyü sınıfının oynayışını gösteriyorum arkadaşlar. Ve şunu belirtmek istiyorum. Last Epoch'taki Rune Master büyücüsünün tam olarak 36 farklı build kombinasyon çeşidi var. Bunun da yarın videosunu sizlere atacağım arkadaşlar. Baya gerçekten ben şaşırdım, şok olmuştum. Şimdi hem Diablo 4 hem de Last Epoch için iki taraf için de dürüst olacağım arkadaşlar sizlere. Ve iki tarafında iyi yönleri, kötü yönleri veya tamamen iyi yönü veya tamamen kötü yönü onlardan bahsedeceğim sizlere. Hani videoyu da fazla uzatmak istemiyorum açıkçası. Bu arada kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bir abone olursanız sevinirim. Şimdi ilk olarak Diablo 4'ten başlayayım. Arkadaşlar Diablo 4'te dediğim gibi büyücü Barnantic videosunu koydum. Ve hani oynanışı, görsel efeği vesaireyi görüyorsunuz. Ekstradan mob çeşitliliği. Arkadaşlar Diablo 4'te mob çeşitliliği az. Maalesef öyle. Yani Diablo 4 bir tane aynı mobun üstüne bir tane kırmızı bir kapşon getiriyor. Yeni mob diye önümüze seriyor. Bunu herkes biliyordur zaten. İkinci olarak eee, donmalar, takılmalar, işte oyundan atmalar bu tarz şeyleri Diablo 4'te herkes yaşıyor. Maalesef hani Blizzard gibi büyük bir firma bu tarz şeyleri düzeltemiyor. Hani niye düzeltemiyor, ilgilenmiyor mu, ne yapıyor mu bilmiyorum. Ama maalesef böyle sorunlar var. Ekstradan bir de oyunda endgame arkadaşlar. Diablo 4'ün endgame'i maalesef kötü. Maalesef bir endgame'i oyunda sizi tutacak bir endgame'i yok. Hani bu bir gerçek. Bunu herkes biliyor. O yüzden endgame konusunda da bayağı geride Diablo 4. İyi konulara gelecek olursak grafik konusunda güzel. Oynanışı, vuruş hissiyatı iyi. Ekstradan hani bir ekstra bir şey yok yani Diablo 4'ün. Hani Diablo 4 için daha yani bir sürü şeyler söylenebilir aslında ama hani ben genel olarak ana şeyleri söyledim sizlere arkadaşlar. Şimdi Last Epoch kısmına gelecek olursak İlk önce Last Epoch'un kötü taraflarını söyleyeyim arkadaşlar. Grafik konusunda biraz daha şey böyle soluk, pastel kalmış. Hani gerçekten bu oyunda hani böyle büyük bir grafiği yok maalesef. Hani vuruş hissiyatı konusunda da kimine göre iyi olabiliyor, kimine göre kötü olabiliyor. O tamamen sizi kalmış bir şey. Hani o konuda da bir şey diyemem. Ekstradan da bir online sıkıntısı var Last Epoch'ta. 3-4 gündür düzeltmeye çalışıyorlar. Firma yeni bir firma. O yüzden biraz anlayışla karşılamak lazım mı? Lazım. Hani abartmamak lazım. Hani onlar da beklemiyordu bu kadar oyuncu geleceğini vesaireyi. Onlar da beklemiyordu. Ama onu da düzeltecekler diye Discord sunucularında falan sürekli yazıyorlar, söylüyorlar. Bunu söyleyebiliriz. Last Epoch'un iyi tarafına gelecek olursak, arkadaşlar dediğim gibi bir tane büyücü sınıfının skill çeşitliliği çok. Oyunda build konusunda gerçekten çok yani aşırı derecede bir skill çeşitliliği var. Hani çok farklı, çok değişik build'ler yapabilirsiniz. O tamamen size kalmış bir şey. Bir de Last Epoch 25 levelden sonra başlıyor arkadaşlar. Yani sınıfınızı seçtikten sonra Last Epoch başlıyor. İlk başlarda biraz sıkıcı gelebilir ama 25 levelden sonra olan ben diyorsunuz ben nasıl bir oyuna geldim. Oyun bu muymuş diyorsunuz. Hani kendim için yaşadığım şeyleri söylüyorum sizlere. Ekstradan oyunda herhangi bir takılma vesaire bir şey yok. Dediğim gibi online konusunda sıkıntısı var.
Onu da işte portal atarken sıkıntı yaşıyorsun. Yani bir yerden bir yere ışınlanırken sıkıntı yaşıyorsunuz. Onu da düzeltirler diye düşünüyorum. Ekstradan karakter kasması zor. Hani Diablo 4'teki gibi kolay değil. Ben Diablo 4'te 8 saatte 100 level oluyorken Last Epoch'ta bu çok zor. Hani belki taktiği şey vardır ama bana zor geldi. Ondan sonra Diablo 4'teki bossların hani biraz daha düz vuruyor. İşte biraz daha sade bossları var mesela. Last Epoch'taki bosslar gerçekten hani adam skill yetenekleri olsun şey olsun güzel bosslar var ve hani gidip Diablo 4'teki gibi tek atamıyorsun. Hani o yüzden zevkli oluyor boss savaşları. Biraz yeteneğinize bakıyor. O yönden güzel oluyor mesela. Skill grafikleri. Arkadaşlar benim en çok aslında beni Last Epoch'ta tutan en çok şey skill grafikleri. Kullandığım yeteneklerin görsel efeği iyi olduğu için oyun saçma bir şekilde sizi oyunda tutuyor. Hani ilk başta diyorsunuz bu neymiş ama oyun saçma bir şekilde sarıyor sizi. Hani o yüzden bir denemenizi tavsiye ederim Last Epoch'u. Hani ekstradan craft sistemi var. Last Epoch'ta o gerçekten güzel bir şey. O Diablo 4'te yok. Bunu biliyorsunuz zaten. Hani genel olarak e, özetleyecek olursam arkadaşlar Diablo 4'ün eksiği çok. Bunu herkes biliyor. Hani yani herkes biliyor bunu. Bunu saklamaya veya bunu işte kapatmaya gerek yok. Bunu herkes biliyor. Diablo 4'ün çok eksiği var. Düzelecek mi? Düzelecek. Ha ne zaman düzelir? Bilmiyoruz. Hani bu konuda bir şey diyemeyiz. Ama düzelir. Elbet düzelir. Ama düzelinceye kadar oyuncu kaybeder mi? Eğer uzatırlarsa süreci kaybeder arkadaşlar. Çünkü PoE 2'de geliyor. Bunu çoğu kişi biliyor Diablo oynayanlar. Hani o yüzden Diablo 4 acil bir atağa çıkması lazım. Bakalım neler yapacak. Göreceğiz Diablo 4'ü. Last Epoch ise dediğim gibi yeni bir oyun. Gelişmesi gereken bir oyun. Ki geliştireceklerini de düşünüyorum. Hani gerçekten oyun içeriği çeşitliliği endgame olsun. O konuda gerçekten zengin bir oyun. Hani çoğu kişinin aklına takılan tek konu ve soru şu. Abi grafikleri çok kötü, vuruş hissiyatı kötü. Hani bunu soruyorlar. Arkadaşlar ee, yani vuruş hissiyatı grafikleri tamam biraz daha kötü ama oyuna girince oynamaya başladıktan sonra oyun saçma bir şekilde sizi tutuyor. Yani niye tutuyor onu bilmiyorum. Hani ben de bilmiyorum açıkçası. Ha beni tutma sebebi skill'lerin, görsel efektleri vesaire veya karşımdaki mobların, bossların, onların benimle mücadele konusunda gerçekten çaba göstermemi sağlamaları beni tutuyor açıkçası. Gidip de tek atmıyorum yani. Atamıyorum. Öyle bir durum. O yüzden hani Last Epoch'u oynayın, deneyin derim. Hani sevmeyebilirsiniz. O zaman şey yapın arkadaşlar. Hani iade falan edersiniz. Ama bir denemenizi tavsiye ederim. Diablo 4'ü zaten anlatmaya gerek yok. Senelerdir Diablo, senelerdir dediğim Diablo 4 videoları atmaya ne zaman başladım? İşte bayağıdır Diablo 4'ü zaten sizlere anlatıyorum arkadaşlar. O yüzden Last Epoch'a bir şans verin derim. En azından şu oyun yoksulluğu konusunda şansı hak ediyor arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.